Cildimizin üst tonu, yani cildimizin isimlendirebildiğimiz rengi fondöten ve kapatıcı arayışlarında bizlere bir rehber oluyor. Bugün özellikle değinmek istediğim konu zeytuni diye geçen veya olive skin olarak çoğunuzun bildiği yeşile baktığı iddia edilen cilt rengi. İddia edilen diyorum çünkü sarının bir tonu olarak aslında karşımıza çıkıyor. Makyaj uzmanları bu rengin dengelenmesi veya buna uygun fondötenlerin karışımlar suretiyle elde edilmesi konusunda elbette çok uzmanlar. Ben sizlere sadece renk bilgimle destek verebilmek istiyorum. Ne zaman cilt rengi yeşile yaklaşıyor, kimlerin cilt rengi yeşile yaklaşıyor ve bulunamayan fondötenler, bulunamayan kapatıcılar konusunda nasıl bir mantık izlersek çözüme ulaşırız, buna değinmek istiyorum. Renk danışmanlığıyla hiç alakası yok. Renk danışmanlığında sıcak ya da soğuk renklere nasıl tepki verdiğimizin, cildimizin üst tonunu nasıl adlandırdığımızda hiçbir ilgisi yok. Renk danışmanlığı cephesinden baktığımız zaman bir cildin renginin ne olduğu biz renk danışmanları için hiç önemli değil. Çünkü yaptığımız çalışmalarda farklı renkler ve ışık nasıl yansıyor cildimizden ona bakıyoruz ve ona göre bir mevsimsel kategoriye kişileri dahil ediyoruz. Dolayısıyla cildin sarıya, turuncuya, kırmızıya veya yeşile, hadi o şekilde tanımlayalım, bakması biz renk danışmanları için bir önem arz etmiyor. Kişi kendi cilt renginden memnun değilse yapılabilecek en güzel şey renk danışmanlığının sonunda teslim edilen renk kartelasında bazı renkler cildin o istenmeyen görüntüsünü olduğundan daha sarı, olduğundan daha yeşil bir göz yanılgısına sebebiyet veriyorsa üst parçalarda kullanmamayı önermekle yetiniyoruz aslına bakarsanız. Renk analizinin cilt rengine yaklaşımına fazla değinmeyeceğim. Konumuz zeytuni cilt rengi, olive skin ve bunun üstünden ilerlemeyi tercih edeceğim bu olasılıkla kısa videoda. Eğer siz de cilt renginizin yeşile çaldığını düşünüyorsanız bu videodan bazı pratik bilgiler edinebileceğinizi zannediyorum. Renkleri dengelemek için bunu cilt rengi olarak düşünebilirsiniz. Bunu fondöten veya kapatıcının rengini size uygun hale getirmek üzere ürünü dengelemek olarak düşünebilirsiniz. Yine renk teorisine dayanıyor iş. Malumunuz olduğu üzere işte bir renk çarkında karşılıklı renkler birbirleriyle karıştırıldıklarında o kuvvetli yönlerini birazcık yitirip nötralize oluyorlar. Bunu da en rahat yine aynı tekniği, yine aynı teoriyi kullanan saç renklerinden biliyor olduğunuzu zannediyorum. Hani saçta fazlasıyla bir bakır varsa bir mavi şampuanla bunu dengelemek veya fazla dore varsa bunu bir mor şampuanla dengelemek tercih ediliyor. Fondötenlerde, kapatıcılarda da yine aynı konudan devam edeceğiz. Ben sizle öncelikle bir şu renk çarkını paylaşayım. Göreceksiniz ki işte turuncunun zıttında maviyi, sarının zıttında moru görüyoruz ve bunlar birbirleriyle karıştıklarında sarı sarılığını, turuncu turunculuğunu bir miktar yitiriyor. Fakat sarı ailesinde renkler bir miktar doygunluğunu kaybetmeye başladığında diğer renklerle kıyasladığımızda bir miktar daha yeşilimsi algılanma olasılığı söz konusu. Tatlı bir Twitter paylaşımına denk geldim. Benim bildiğim zeytin bu diyor. Eğer bu renkte bir insan görürsem uzaylı geldi diye kaçarım diyor. Tamamen katılıyorum. Yeşil dediğimiz yeşil bir ciltten elbette bahsetmiyoruz. Diğer renklere göre yeşile kayan bir ciltten bahsediyoruz. Sarı rengi koyulaştırdığımızda ya da nötralize etmeye yani o sarı pigmentin yoğunluğunu azaltmaya başladığımızda renklerin olduğundan daha yeşilimsi algılanma olasılığı var. Tahminim o ki orta ve koyu cilt rengine sahip kişilerde zeytuni, o yeşile bakan tınının daha belirgin olması mantığıma uyuyor. Açık renklerde zeytuni bir cilde rast gelinir mi, gelinmez mi? Bu konuda açıkçası fikrim yok. Çünkü insanların ciltlerine renk ismiyle bakmıyorum yaptığım meslek gereği. Bundan sonra herhalde dikkat edeceğim. Özellikle de benim dikkat etmeme gerek kalmaksızın kişiler kendi cilt renklerine bir isim atamak arzusundalar. Öyle bir sohbete denk geldiğimde zihnime atacağım ve ilerleyen videolarda büyük ihtimalle yerini bulacak bu gözlemimde. Ciltle ve cilt ürünleriyle ilgili biz bu renk teorisini nerelerde kullanıyoruz? Bunlardan bir tanesi primerler, cilt makyajının altına uygulanan, mora bakan, maviye bakan renkler aslında kullanılabiliyor. Ya da noktasal olarak bazı renklerin dengeleyici özelliklerinden
faydalanıyoruz. Fakat bugün bahsedeceğim konu bir fondötenin ya da bir kapatıcının olduğundan daha doğru şekilde piyasada bulunamadığı üzere demeyeyim de seyrek bulunduğu üzere piyasadaki ürünlerin çoğunun sarı, turuncu ve kırmızının açığı ailelerde olduğunu bilince zeytuni bir cilde sahip olan kişilerin cilt üst tonlarıyla uyumlu renkleri çok rahatlıkla yakalayamadıklarını görüyorum. Gözlemim o ki insanlar fondötenlerini ve kapatıcılarını bazı primerlarla veya korektörlerle veya düzeltici pigmentlerle dengeleme gayretine giriyorlar. Buradaki en büyük yanılgıyı sizle paylaşmak istiyorum. Cildim yeşile bakıyor diye düşünerek sarının ya da turuncunun içine katılan yeşil pigment ya da yeşil bir korektörün rengi yeşile doğru götüreceğini bilmemiz lazım. Oysa ki bizim istediğimiz ne? Bizim istediğimiz sarıyı azaltması, turuncuyu azaltması bu kullanılan pigmentin. Dolayısıyla yeşil yerine mavi ya da belki sarımtırak fondötenlerle karıştırılmak üzere mor pigmentlerden yardım alınabileceğini zannediyorum. Kısa bir özet geçeyim. Eğer cildinizin yeşile baktığını düşünüyorsanız, cildinize zeytuni ismini taktıysanız ve fondötenler, kapatıcılar bulmakta zorlanıyorsanız, yapacağınız iş bir yeşille bu rengi dengelemeye çalışmaktan ziyade mavi ya da mor aileden bir pigmentle turuncuya ya da sarıya bakan ürününüzü biraz daha kırabilmektir. Ayarı fazla kaçırmamanızı öneririm çünkü hakikaten fondöteni saf bir yeşile dönüştürme olasılığımız da var. Bunu hiç istemeyiz. Az miktarlarda bu deneme pek rahatlıkla yapılabilir gibi düşünüyorum. Aslında bu zeytuni renklerin yeşile çalan sarıların bu ürün gamlarında çok çok seyrek göründüğünü gözlemliyoruz. Dolayısıyla galiba bu anlamda bir ürün bulma zorluğu çeken kişiler için yapılacak şey kendi karışımları ile en isabetli, en mevcut ciltlerine uygun rengi bulabilmek. Bu konuda dilerim mavilerden ya da morlardan fayda sağlar. Ufak küçük denemelerle istediğiniz cilt ürününe kavuşursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.